Yeni bir videodan herkese merhabalar dostlar. Most'taki bir başka Superbike hafta sonunu, 5. yarış hafta sonunu geride bıraktık ve güzel başladığımız hafta sonu maalesef ki pek istediğimiz şekilde sonlanmadı. En azından Toprak Razgatlıoğlu tarafından. Bu videoda da sizler için Toprağın pazar günü nasıldı? Can Öncü ve Bahattin Sofuoğlu neler yaşadı? Bunları aktaracağım fakat öncesinde yine minik bir hatırlatma. Beğenileriniz çok önemli. Bu yönden destek verirseniz çok mutlu olurum. Yine görüşlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Ayrıca bu videoları izleyenlerin neredeyse %90'ı kanala abone olmuyormuş. Abone de olursanız çok mutlu olurum diyelim ve içeriye doğru geçelim. Pazar günü Süper Pole yarışı ile beraber aslında Toprak için ve bizim için gerçekten çok iyi başladı. Ortaya koyduğu performans olsun, Bulega'ya karşı yaptıkları olsun. Toprağın her zamanki bildiğimiz halleriyle aslında ve yarışı kazanarak üst üste ikinci zaferini elde etti. Bu hafta sonunda temsilcimiz. Ayrıca tüm zamanlarda Alvaro Bautista ile beraber en çok yarış kazanan ikinci Superbike sürücüsü olmayı başardı. Tabii ki Jonathan Rea var birinci sırada. Çok büyük bir fark var belki ama Bautista'nın 63 galibiyetlik ikinciliğini yakalamış oldu Toprak. Dediğim gibi Süper Pole yarışı zaten bizim istediğimiz noktada geçti. İlk etapta tabii ki klasik olarak biraz daha geri düşse de Toprak 3. sıraya önce Petrucci'yi rahat bir şekilde geride bıraktı bir kez daha. Devamında da yine Bulega'yı geçmiş oldu. Tabii hava sıcaklığının daha düşük olması hep söylüyorum bizim biraz daha işimize yarıyor. Neden? Çünkü BMW'nin şu anda arka lastiği çok fazla aşındığı için, arka lastiğe çok fazla yük bindiği için aşınma seviyeleri çok fazla ve hava ne kadar sıcak olursa, asfalt ne kadar sıcak olursa aşınma ihtimali de o kadar artıyor. Fakat Çekya'da gördüğümüz gibi hava sıcaklığı ne kadar düşük seviyelerde olursa o da bizim işimize yarayan unsurlardan en azından lastik aşınması tarafındaki o handikapın biraz daha ortadan kaybolması için. Yoksa hala da Ducati o tarafta önde. Yani Süper Pole yarışı tarafını toparlamak gerekirse orada çok fazla konuşulacak bir şey yoktu. Her zamanki gibi Toprak standartında çok güzel bir 10 turluk senfoni izletti aslında temsilcimiz bize. Sonrasında asıl sıkıntı ikinci ana yarışta başladı. Şimdi ikinci ana yarışta şunu gördük. Toprak uzun süre Bulega'yı takip etmek zorunda kaldı. Uzun süre lastiklerini normalde zorlaması gerekenden daha fazla zorlamak zorunda kaldı. Fakat sonrasında gerçekten Bulega'nın hiç beklemediği noktalarda harika ataklar yaptı. Özellikle ikinci virajda yaptığı atak muazzamdı gerçekten. Ben bile hiç beklemiyordum orada o hata yapmasını. Çünkü genelde ilk virajda atak yapıldığını görürüz biz ama Toprak ilk virajın bitimi ikinci virajın başlangıcıyla direkt yön değişimi noktasına bir atak yaptı ve Bulega'yı çok güzel bir şekilde geçti. Devamında farkı açtığını gördük fakat işte sıkıntı orada başladı. Son birkaç turda özellikle Toprak'ın demecini hemen size aktaracağım birazdan. Çünkü orası çok önemli. Toprak bir arıza yaşadığından söz ediyor. Hemen size demeci aktarıyorum. Ne olduğunu bilmiyorum. Yakıttan kaynaklı mı yoksa elektronik aksamda mı bir sorun vardı? Hiçbir fikrim yok. Bunu sadece son turda hissettim. Özellikle son virajda ve son düzlükte. Motosiklet savruluyor, sonrasında patinaj yapıyordu. Takımın neler olduğunu anlamak için verilere bakması gerekecek. Düzlüklerde 0.2 bazen de 0.3 saniye kaybettim. Arka lastik aşındığında Ducati'nin avantajı daha da arttı. Genel olarak tüm virajlarda hızlanma eksikliği yaşadık. Nicola üzerimizde çok fazla baskı kurdu. Bu yarışta kendini önemli ölçüde geliştirdi. Ancak motordaki teklemeler olmasaydı muhtemelen kazanırdım. Önceki turlarda start düzlüğünde beni hep geride bırakmıştı. Gerçekten çok kızgınım çünkü her şeyimi verdim ama son virajın sonucu her şeyi mahvetti. Eğer Nicola ile savaşır ve kaybedersem bu sorun değil. Ama birinciliği bu şekilde kaybetmek hiç hoş değil. Damalı bayrağı gördüğümde beni geçtiğini biliyordum. Motorum son turda sıkıntı yaşadı. Belki de benzin ayarını çok zorladık. Toprağın açıklamaları bu şekildeydi. Aslında o son foto finişte yaşanan problemi mi desem, yani Bulega'nın geçişini mi desem bilmiyorum ama şu Toprağın da dediği gibi gerçekten çok can sıkıcı. Yani belirli aralıklarla paradoks halinde aynı şeylerin yaşanması üzücü. Yamaha'da mesela o sezon çok fazla görmüştük bunları 2023 yılında ama Portimao'daki ikinci ana yarışın sonunu bir hatırlayın. Yani Bautista'ya karşı sürekli her virajda elinden geleni yapıyordu Toprak. Geçiyordu. Sonrasında virajdan çok daha hızlı bir şekilde çıkıp düzlük hızını ve hafifliğini de kullanarak Bautista yarışı kazanmayı başarıyordu. Şimdi burada da benzeri yaşandı Bulega ile beraber. Zaten şunu biliyoruz. Cremona'dan evet buraya geçilirken BMW belirli gelişmeler yaptı. Takım yine ayar noktasına bazı şeyler buldu. Toprağı biraz daha rahat hissettirdi ama hala arka lastiğe çok kötü davranan bir BMW var. Hala da çekiş noktasında Ducati'den daha yavaş olan bir BMW var. Bunları zaten göz önüne aldığımızda problemlerin ne kadar büyük olduğu ortaya çıkıyor ama yani yarışı o şekilde kaybetmek çok üzdü. Ne yalan söyleyeyim. Hani yarış yayınında da benim de hayal kırıklığımı az çok fark etmişsinizdir zaten. Çok üzücüydü, çok can sıkıcıydı. Ne desem artık bilmiyorum. Ve benim şahsi düşüncem şu yönde. Toprağın mesela hep açıklamasını biliyorsunuz. Yani eski şasimiz gelmediği sürece çoğu sorunumuz devam edecek diye. Şu an çok dışarıdan farazi bir yorum yapacağım ama yani şasideki eğer o problemler çözülemediyse elektronik tarafta muhtemelen bir şeyler bulması gerekecek BMW'nin ama BMW ne bulursa bulsun Ducati'yi tam net mağlup etmeye yetecek
gibi durmuyor. Yani artık iş sanki BMW'lik gibi de değil gibi geliyor bana. Çünkü Ducati'nin gerçekten çok sağlam bir motosikleti var. Temelde inanılmaz hızlı bir motosikleti var. Bulega'da artık daha hatasız sürmeye başlayınca, biraz daha bazı şeyleri bir araya getirmeyi başarınca, tecrübe kazandıkça iyi motosikletle beraber orada yine önde kalmayı başarıyor. Yani dediğim gibi bu sezon umarım BMW çok güzel bir şey bulur. Aradan bir şey yakalar ve toprakta onu kullanarak aradaki farkı, o açık olan farkı biraz daha kapatır. Çünkü biz şunu biliyoruz. Eğer motosiklet 0.2-0.3 civarında gerideyse toprak kendi ekstra temposuyla beraber bunu kapatabiliyor ama bugün gördüğümüz şey gerçekten çok üzücüydü. Çok yıpratıcı bir şey bu bir yandan da. Çünkü artık daha yapabileceği bir şey yok adamın. Yani tam kaba tabir olarak kendini yırttı toprak her virajda, her bir noktada. Bulega'nın atak yapamayacağı yerlerde, atağa yeltenemeyeceği yerlerde çok acayip estetik, agresif saldırılar, ataklar gerçekleştirdi orada. Ama maalesef sonu pek hoş şekilde gelmedi. Galibiyet Nikola Bulega'ya gitti. 2 galibiyet, bir de ikincilikte hafta sonunu kapattık ama dediğim gibi üzüldüğümüz nokta yarışın o şekilde sonlanması. Bir de şunu da söyleyeceğim. Sevgili yarış yönetimi. Bir BMW galibiyeti ucu ucuna gridin en hızlı motosikletine karşı kaptırırken ve 2 galibiyet alırken diğer BMW takım arkadaşından 30 saniye geride kalmış vaziyette. Yani bu insaflı mı? Yani yakıt akışı limitasyonu Ducati'ye bir şey getirmiyor zaten. Bir eksiklik getirmiyor. Düzlüklerde hala çok hızlılar. Yani Toprak özellikle, düzeltiyorum, Bulega 4. ve 5. viteslerde sıkıntı yaşadığını söylemişti. Toprak'ta düzlükte hala hızlar. Evet, biraz daha kıstı hızlarını bu hız limiti ama düzlükte hala hızlar ve asıl farkları zaten düzlükte gelmiyor demişti Toprak'ta ki haklı. Viraj içi ve viraj çıkışı performansı zaten Ducati'nin şu anda çok iyi. O yüzden sevgili yarış yönetimi, ya bir kısıtlama getiriyorsunuz, hiçbir işe yaramıyor. Tam tersine hatta ya önde olan motosiklete karşı bir işe yaramıyor. Geride olan motosikleti şu anda saçma sapan bir şekilde sınırlıyorsunuz. Ben de bunu anlamıyorum. Yani BMW'nin durumu net ortada. Kötüler. Yeterince iyi bir motosiklet ortada yok. Ona rağmen gerçekten Toprak çok acayip ekstra işler ortaya koyuyor. Yani bu iş böyle giderse hiçbir üretici bu arada memnun değil. Sadece Yamaha'nın açıklamalarda memnun olduğunu gördüm akış limitinden. Önümüzdeki sene muhtemelen yeni farklı bir kural noktasına gidecekler ama yine detaylı bir video yaparız bununla alakalı. Ama bu hafta sonu özelinde yine yarış yönetiminin batırdığı klasik. Ve diğer noktada Toprağın her ne kadar insanüstü bir performans ortaya koysa da artık son raddede ucu ucuna kaçtığı bir durum gördük ki motosikletle alakalı da genel hani çekiş tarafında problem yaşıyor. Lastik tutuşunda problem yaşıyor diyoruz ama elektronik tarafta da bir problem yaşanmış yarış içerisinde. Hepsi üst üste gelince bu hafta sonu maalesef son yarışı galibiyetle kapatamamış olduk ama Toprak bu hafta sonu elde ettiği zaferlerle beraber zaten Most'un en iyi sürücüsü devam ediyor. Superbike tarihindeki de 63. galibiyetini elde etmiş oldu. Son raddede Bahattin ve Can'dan bahsetmek istiyorum. Bahattin Süper Pole yarışında biraz daha iyiydi bu arada. Gerçekten oradaki temposunu ortaya koyabildiğini gördük ama ana yarış maalesef biraz şanssız oldu. Özellikle ilk virajı kestiği için bir 7 uzun tur cezası vardı. Oradan sonra zaten puan alma şansı ortadan kayboldu temsilcimizin. Yine de bu hafta sonundan geçtiğimiz senenin Yamaha'sı ile beraber 1 puan çıkarmayı başardı. Dün söylediklerimi o yüzden tekrar etmeyeceğim. Ben hala da Bahattin'in ilerleyen noktalarda çok iyi işler yapacağını düşünüyorum. Özellikle önümüzdeki sene iyi bir takıma gidebilirse eğer, iyi desteği olan bir takıma girebilirse bence çok daha güzel şeyler ortaya koyacaktır. Unutmayın şu anda gridin en genç sürücüsü Bahattin Sofuoğlu. Diğer yandan Can Öncü'ye gelelim. Ben Can Öncü ile alakalı hatırlarsanız dünkü videoyu izleyenler kendini belli etsinler yorumlarda. Bugüne dair olan güvenimi söylemiştim. Çünkü dünkü hızı gerçekten çok iyiydi ve şunu söyleyebiliriz. Evet, gridin en istikrarlı sürücüsü Stefano Manzi fakat en hızlı ismi Can Öncü. Şu an tempolara baktığımızda, tur kaydettikleri derecelere baktığımızda evet belki birkaç tane düşme gibi bir hatası oldu Can'ın ama genel toplama hız ölçeğine baktığımızda gridin en hızlı sürücüsü bir Türk arkadaşlar. Sevgili Can Öncü. O yüzden temsilcilerimiz bizim değerlerimiz, onları desteklemeye devam edelim derken bunu kastediyordum. Bugünkü galibiyette o yüzden benim açımdan sürpriz olmadı açıkçası. Bunu ortaya koyduklarından sonra özellikle Can çok güçlü bir performans ortaya koymuştu. Sona kadar lastiklerini de çok iyi idare etti. Bu sefer arkasındakiler de tabii ki birbirlerinin yemeği düşünce ön tarafta yarışı idare etme şeklini de çok iyi yönetti ve galibiyete uzandı. Sevgili Can Öncü Süper Sport kariyerindeki 4. zaferini elde etmiş oldu o da. Yani bu hafta sonu İstiklal Marşımızı dinlemiş olduk 2 kez. Birincisi Toprağın ana yarışı, bir diğeri de Can'ın ikinci yarışı olmak üzere. Yine temsilcilerimiz 3 galibiyet çıkardılar. Podyumlar geldi. Bahattin puan çıkardı. Evet, her ne kadar buruk kapatsak da Most'u özellikle ikinci ana yarıştan dolayı Superbike sebebiyle yine de güzel bir hafta sonu geçirdiğimizi söylemek lazım. Bir sonraki yarış uzun bir aradan sonra Misano'da olacak. Ben de dediğim gibi bu aralık içerisinde sizlere yine Toprak haberlerinden mahrum bırakmayacağım. Toprak'la alakalı içerikleri sizlere aktaracağım. Umuyorum ki Toprak'la bir röportajla bir içerikte yapabilirim o şekilde bu önümüzdeki 3-4 haftalık ara içerisinde. Buraya kadar izlediğiniz için tekrardan hepinize çok teşekkür ederim. Beğeniler, yorumlar ve abonelikler kritik diyerekten kapatalım. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın dostlar.